Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde bağımsızlık riski bölümünü ele alacağız. Neden bağımsızlık risk olsun sorusuyla önce başlayalım. Sizlere de hatta bu konuda özgürlük tanımınızı sormak istiyorum. Yani toplumda bazen özgürlüğe olumsuz yaklaşan insanlar da olabiliyor. Özgürlüğün insanların ilişkilerinde diğerini önemsememesine, hoyratlığa ya da kendini merkeze alan bir yaklaşıma götürdüğü söyleniyor. Sizler bu konuda ne dersiniz? Videonun başında bunu sormak istiyorum. Videonun sonunda tekrar Scott Peck'in söylediklerinden hareketle meseleyi değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar, bağımsızlık riski ne demek? Aslında bağımsızlık riski demek büyümek demek. Büyümek ne demek? Aslında acı demek. Büyümek ne demek? Aslında korku demek. Yani Scott Peck burada bize diyor ki bağımsızlık riski demek işte kişiyi bir takım tercihlere zorlayan süreçlerdir. Onun için de özgürlük dediğimiz zaman da aslında bu riskleri, yani korkuyu, kaygıyı, yüzleşmeyi, ötekileştirilmeyi göze almayı gerektiren bir süreçle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bundan dolayı da birçok insan bağımsızlığı, özgürlüğü, özgünlüğü değil de diğer insanların istedikleri şeyleri, beklentileri gerçekleştirmeyi tercih eder ve hiçbir zaman kendisi olamadan bu hayatını noktalar şeklinde bir ifadede kullanıyor. Yani neden insan bunu tercih ediyor? Çünkü insan bir başkasına bağımlı olduğu sürece, onların fikirlerini, onların görüşlerini olduğu gibi hayatına aktardığı sürece çatışma ortamından, riskten, korkudan ve yüzleşmeden kaçınacaktır. Ve bu da onu konforlu bir alana hapsederken bir taraftan da kendisi olmasını engellediği için psikolojik açıdan da aslında çöküntüyü bizzat yaşayacaktır. Bundan dolayı da kişinin kendi olabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi de işte bu bağımsızlık dediğimiz şeyi, yani özgür olabilme kapasitesini elde etmesi diyebiliriz. Scott Peck burada bağımsızlık riski ile ilgili, yani büyüme ile ilgili en önemli örneği aslında kendisine veriyor. Çünkü ailesi onu döneminin en iyi okullarından bir tanesine gönderiyor ve aslında Scott Peck bundan çok da memnun olmuyor ve nihayetinde ileriki süreçte çok rahatsız bir noktaya geliyor. Sürekli uyuyarak gününü geçirmeye başlıyor ve en sonunda karar alıyor. Diyor ki ben bunu aileme söylemek zorundayım ve bundan dolayı da artık bu okulu bırakıyorum. Tabii aile ve sosyal çevreden gelen kalıplaşmış yapı bu hareketin aslında yanlış ve tutarsız bir hareket olduğunu ve ailesinin de kendisini psikiyatriye götürerek durumun ne olduğunu öğrenmeye çalıştığını söylüyor. Şimdi burada Scott Peck'in önünde iki yol var. Bir tanesi ailesinin, toplumun, sosyal çevrenin beklentisi yönünde iyi bir okula gidip o okulu bitirip o ailenin istediği şekilde yoluna devam etmek, ya da kendi istediği formatta giderek kendi beklentilerini ve isteklerini yapmak. Burada tabii birisi konforlu bir alan. Yani ailenin istediğini yaptığı zaman belki daha rahat edeceğini düşünüyor ama zihinsel olarak konforsuz bir alan. Neden? Çünkü kendisiyle uyumlu olmayan bir şey yapacak. Diğeri riskli bir alan ama kendi istediğini yaptığı için aslında hayatı boyunca özgürleşme ya da bireyselleşme dediğimiz şeyi sağlayabilmiş bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu konuda bir film de var biliyorsunuz, Öyle Ozanlar Derneği. O filmde de lisedeki gençlerin ailelerinin kendi hayatlarına dair yaptığı tercihlerden dolayı yaşadıkları travmaları bize sunuyor. Şimdi burada da aynı şekilde Scott Peck ailesiyle bu noktada karşı karşıya geliyor. Fakat ailesi bu noktada Scott Peck'i yerde bırakmıyor, yüzüstü bırakmıyor ve diyor ki tamam, o zaman sen tercihlerine devam et diyor. İşte bu noktada gerçek sevgi dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani verdiği karara saygı duyarak ona desteğini yine devam ettiriyor. İşte sevgi her zaman için bizim onaylandığımız, o güvenli sahada yaptığımız eylemler değil. Tam tersine bizim istemediğimiz şeyler, bize zıt şeyler olduğu zaman nasıl bir tutum ve tavır içerisinde oluyorsak işte o zaman kendini belli ediyor. Ve burada birçok insanın hayatın içerisindeki zorlukları, baskıyı ve ötekileştirmeyi güvenli bir alan olarak gördüğü için bu risklere katlandığını ve yaşamını bu şekilde sürdürdüğünü ifade ediyor. Ben de bu noktada özellikle iki hususa vurgu yaparım ve bunların birisi kişinin kendisi olması gerektiği. Neden? Çünkü insanın en temelde yapması gereken şey kendisi olmak. Kendisi olduğu zaman ve kendini ifade ettiği zaman o sevgi de gerçek sevgi, çaba da gerçek çaba, gayret de gerçek çaba haline dönüşür ve karşımızdaki insanlar da hem bizi anlar hem de biz onları anlarız ve gerçek sevgi de ancak kendimiz olduğunda ortaya çıkar. Buna ilave olarak bir ifade daha kullanırım ben sürekli olarak. Kişi kendini sevmedikçe başkasını sevemez. Bunun için söylüyorum. İnsan
kendine değer vermiyorsa, kendi alanını korumuyorsa, kendi söylemlerinin arka planında olan şeyleri savunamıyorsa o zaman bu insan karşısındaki insanı tanımayacak, anlamayacak ve anlamlandıramayacaktır. Her ne kadar onun dediklerinin tamamını yapsa bile yine onu sevmeyecektir. Çünkü sevgi dediğimiz şeyin oluşabilmesi için eşit düzlemde olgun iki insanın olması gerekir ki o zaman o ilişki sevgi ilişkisine dönüşsün. Bağımlı dediğimiz şeyler, yani maddi bağımlılık, psikolojik bağımlılık, zihinsel bağımlılık dediğimiz şeylerle gelen yapılar tam olarak sevgiyi ortaya çıkartmıyor. Onun için bizim özgürlük tanımımız, temelde birey tanımımız nereye dayanıyor? Kişinin kendi olmasına dayanıyor. İşte buradaki temel çerçeveyi de bu yaklaşım biçimi oluşturuyor. Şimdi buna ilave olarak ben bir vurgu daha yapıyorum. O da hayır demeyi öğrenmek. Birçok insan yaşamında başka insanların yaşamına müdahalesine karşı duramıyor ve bazen istemediği şeyleri de yapmak zorunda kalıyor. Ve bundan dolayı da öğrenmemiz gereken temel şeyler, yani büyüme ne zaman gerçekleşiyor? Büyüme kendimizin farkında olması ve bu farkındalığımızın neticesinde de bir eyleme geçme sürecinin sonunda ortaya çıkıyor. Ve bunun temelinde de ne var? Kendimiz olmak ve istemediğimiz şeyleri yapmayacak bir iradeye sahip olmak geliyor arkadaşlar. Bu da en temel çerçeve. Scott Peck burada bir örnek veriyor. Yaşlandıkça insanların aslında daha geleneksel şeylere bağlı kaldıklarını ve bunun dışına çıkamadıklarını söylüyor. Hatta bunu Sokrates'in savunmasında da görüyoruz. Ne deniyordu Sokrates için? Gençleri yoldan çıkartmak. Neden ihtiyarları yoldan çıkartmıyordu? Çünkü gençler yeniliğe açık olduğu için onlara bir takım şeyler anlattığın zaman gençlerin bunu kavraması ve anlaması çok daha hızlı oluyordu. İhtiyar dediğimiz kişilerde işte burada söylediğimiz gibi daha çok saplantılı hale gelerek geçmişteki tecrübelerine bağımlı kalan ve kendini yenilemeyen insanlara karşılık geliyordu. Bundan dolayı da Scott Peck işte yaşlanan insanların çoğu zaman bu kendi olma, bağımsız olma şeyini aynı çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki noktada bıraktığını söylüyor. Hatta bazı ebeveynlerin, yani kendisi ebeveyn olsa bile, kendisi belli bir olgunluğa, yaşa gelse bile hiçbir zaman için çocukluğu kıramadığını, bundan dolayı da her zaman için başkasından onay alma, her zaman için başkasının onun hakkında söylediklerinden mutlu olma gibi durumlara geldiğini söylüyor. İşte bu da kendi olma ya da işte özgür olmayı sağlayamayan ve bağımsızlık riskini alamayan bir kişilik yapısının göstergesi olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle Scott Peck diyor ki birçok insan bu muazzam sıçrayışları yapamaz ve asla büyüyemez. Onlar dış görünüşlerine rağmen psikolojik olarak hep ebeveynlerinin çocukları olarak kalırlar şeklinde bir ifade kullanıyor. Ve demin de söylediğim gibi onay bekleyen ve kendi kararlarını kendisi alamayan bir tipoloji olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü müzakeremi de burada bitiriyorum. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.